sana bunu Türkiye'de ilk defa anlatacağım. Türkiye'de hiç anlatıldığını hiç ben denk gelmedim. Hiçbir televizyonda da. Dünyadaki bilinen en güçlü prebiyotiklerden bir tanesi. Akasya gamı. Akasya gamı. İlk içtiğin günden itibaren etki etmeye başladı. Ben bunu ilk kez duyuyorum. Evet. Ne yapıyor biliyor musun? İşte bak, prebiyotik etkiyi saydık. Bağırsakta kayganlaştırıcı etkiyi saydık. Böbreklerdeki hasarı onardı, ortaya çıkıyor. Romatoid artritte, iltihaplı eklem romatizmasında enflamasyonu aşağıya çekmeye başladı. Hangi tiroid hastalığı olursa olsun selenyum baş takviyedir. Neyi engelleyecek ashwagandha? Ashwagandha ithalatı serbest bırakılırsa, Çin'den gelirse neyin satışını düşürecek? Onu bir anlatın bana. Mesela Brezilya cevizi selenyum haplarını yerden yere vurmuştu. Satılmıyordu hiç. Şunu söyle. Var mıdır? Talk pudrayı bebeğin poposuna döken hala var mıdır? Var, maalesef var. Pek çok kadın, pek çok kız çocuğu yumurtalıklara çok erken yaşta, belki anne baba olmadı, anne olmadan önce alınmak zorunda kaldı. Kanserle çok uğraştı. Kadınların makyaj için kullandığı pudralar içinde aynı Var, risk içinde var mı? kullanılıyor tabii. Kanayanı var, oturtmayanı var, Çok. zonklayanı var, Kaşınanı var. kaşınanı var. Soğukta çok rahatsız edeni var. Varolu var. Şu an yemek siteleri var ya, inanılmaz tehlikeli işler dönüyor mesela. Yemek sitelerinde hiçbiri yemek üretmiyor, biliyor musun? Efendim merhabalar. Çok sevdiğinizi ama çok daha önemlisi çok güvendiğinizi bir kez daha test ettiğimiz ve bundan da çok mutlu olduğumuz konuğum Ayhan Ercan bizimle birlikte. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok önemli dosyalarla karşınızdayız. İnanın ortalık karışacak. Siz hoş geldiniz. Ayhan, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yıldır birliktesin izleyiciyle? Vallahi 99-2000'li yılların başından beri ilk önce küçük bir mahalli kanalda bir fuarda bir röportaj vermiştim. Bir hafta sonra o fuara, o kanala konuk olarak gittim bir programa. 3 hafta sonra da o kanalda kendim program yapıyordum. Aslında ben 2000 yılında ETV diye, Eysan ailesinin bir televizyon kanalı vardı. Evet. Kadıköy'de de stüdyoları vardı. Evet. Orada, Rıhtımda. Rıhtımda Doğadaki Sağlık isimli programı yapıyordum. Kemal Haluk Cebe ile beraber. Epey de gitti orada. Yapmıştık. 1,5 sene kadar yapmıştık. Sonra Tüketici Hakları diye de bir program yapmıştık aynı zamanda. Çok güveniyorlar size, çok inanıyorlar diye. O zaman kanalın sahipleri rica etmişti. Tüketicilerle ilgili de bu tür işte tahşişler ya insan sağlığına zarar verecek şeyler hakkında da bir program yapmıştık. Ama özel hayatında da tanıdığım için Ayhan için en önemli şey o güvenin sarsılmaması. Evet, çok önemli. O birinci sırada Ayhan'ın hayatında. Yıllar önce hukuk çalışanları için böyle bir tabir geçmişti. Hakimlerimiz vicdanlarıyla cüzdanlarının arasında sıkışmamalı diye. Ben de aynı şeyi söylüyorum. İnsan sağlığıyla ilgili hangi kolunda, branşında olursa olsun mesleklerde insanlar vicdanlarıyla cüzdanları arasında sıkışmamalı. Bunu hissettikleri an gidip bambaşka bir iş yapsınlar. Onurlar, şeref, namus, haysiyet, bunlar çok önemli şeyler. Söyleyelim, arada bir fincancı katırlarını ürkütüyoruz, böyle bir ortalık biraz sallanıyor. Özellikle bu ilikli kemik suyunu evde yapımla ilgili. Tabii insanlar bunu yaptığı zaman bazı insanlar da kolajen az satıyorlar. Bakın, ben başta bir şey söyledim. Ben kendim de mağazalarımda kolajen satan birisiyim. Yok işte kemiklerin içinde ağır metaller tespit edildi. Kemiklerin içinde pek çok kimyasal bulundu. O yapıldı, bu yapıldı. Arkadaşlar, siz kolajenlerin üretildiği kemikleri, bu bir çalışma ama bu çalışma siparişle verilen çalışma. Bu çalışmalardan ben çok gördüm. Maalesef bilim adı altında çalışma okumayı ya da okuduğunuz çalışmayı anlayamama, ayırt edememe gibi bir yoksunluğunuz var, onu söyleyelim. Yani biz çok şık ambalajlarda çok yüksek fiyatla rafta gördüğümüz kolajenin bir adım gerisinden bahsediyorsun değil mi? Hatta Tabii. Şimdi biz bir görsel paylaşacağız. Evet. O görseli büyüterek izlemenizi istiyoruz. Evet. Orada o görsel nereye ait, isim vermeden? O görsel nereye ait? İstanbul'da, Kartal'da bir mahallelinin şikayeti üzerine çekilmiş. Sonrasında benim yaptığım araştırmada kasap arkadaşlarla konuştuğumuzda artık sıyıracak hiçbir şey kalmayan, üzerindeki her şeyi aldıkları, işe yaramaz, eve kemik suyu vermek için ayırdıkları kemikler haricindeki bütün kemiklerin atıldığı, kamyonda birikene kadar günlerce sıcak havalarda gezdirilen, daha sonrasında toplama merkezlerinde, hatta toplama merkezini öğrendim, bir tanesi İstanbul Tuzla'daymış, biriktirilen, sonra da kolajen üretim fabrikalarına gönderilip asitlerle kolajenler ayrıştırılan, yüksek ısılara muameleye tabi tutulan kolajen ya da jelatin, gıda sanayinde kullanılan, üretilen kemikler.
Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum. Madem hayvanların kemiklerinde ağır metaller bulundu, bu çalışma çok net bir çalışma. Kolajen üretilen hayvanlar Mars'ta mı, inekler Mars'ta mı yetiştirildi? Akşama kadar balıkların midelerinde ve birçok dokusunda plastiğe rastlandığına dair haberleri okuyoruz. Herkes kıyameti koparıyor. O kolajenler nereden üretiliyor? Keşke o balıklardan üretilse. Ağda tutulan balıklardan. Endüstriyel balık fabrikalarındaki balık derileri ve balık kılçıklarından elde edilen kolajenler. Yani doğal bir üretim bile değil. Bakın söylüyorum, Endüstriyel üretim. atıktan endüstriyel üretim. Atıktan. Yani çöpten aslında. Evet. İçinde hiçbir değer olmayan malzemeden üretiliyor ve bunlar olmayanları tenzih ediyoruz ama önemli oranın töhmet altında olduğunu da şerh düşelim. Tabii bakın ne var biliyor musunuz? Yeri geldiğinizde mesleğinize de vurmakla alakalı. Vuracaksınız kardeşim. Doğru bir tane. İnsan sağlığı üzerinde. Bakın bakanlığın ifşalarından bir tanesinde geçen gün kırmızı biber bir tane ifşa oldu. Hep boya çıkıyor. Enteresan. Bakanlık dedi ki açıklamada, ifşa listesinde içinde domates var. Ya kardeşim kuru domates biberden pahalı. Domates falan koymazlar. Bak sen bu kadar analiz yapabiliyorsun. Sen bunu anlayabiliyorsun. Bu yine iyi. Bu ifşalara evet başımız üzerinde yeri var. Maliyeti niye arttırsın? Ama ne yapıyor biliyor musun? Sen işin detayına ineceksin. Domatesi ne yapmışlar anlayamadım. Domates fabrikasında kabuğunu salça soyuluyor sistem makinede. Evet. Bunu bir yerde yığıyorlar, biriktiriyorlar. Evet. Bunu atıyorlar çöpe sonra. Çöpe atmak adına ceplerinden nakliye para harcıyor. Ayrı bir maliyet. Uyanığın bir tanesi çıkıyor, bunu alıyor, bunu yıllardır da yapıyorlar aslında. Kurutuyor, kuruttuktan sonra öğütüp kırmızı tatlı biberin içine katıyor. Bakanlık yaptığı denetimlerde de domatesin DNA'sına rastlıyor ve içinde ifşa listesinde ne karıştırıldığı bölümünde domates diyor. Hayır domates değil. Domatesin çöpü keşke domates koysa. Pul biber diye aldığımız, kırmızı biber diye aldığımızın toz biberde daha çok yapılıyor bu. Toz biberler. İçinde domatesin çöp diye atılacak olan kabuğu var. Ne farkı var? Bakın öteki de aynı. O kolajen de aynı, bu da aynı. Hiçbir fark yok. Bizim tek kurtuluşumuz özümüze dönmek, tencere yemeklerine dönmek, anam babam şekilde hazır değil asla yemekler tüketmek. Bak çok enteresan bir şeyle daha karşılaştım. Madem gıdayı konuşuyoruz. Şu an yemek siteleri var ya, inanılmaz tehlikeli işler dönüyor mesela. Yemek sitelerinde garip isimlerle esnaf lokantaları ya da ev yemekleri lokantaları isimleri yazan birçok yer var. Hiçbiri yemek üretmiyor biliyor musun? Birkaç tane İstanbul'da 2 tane 3 tane fabrika var büyük endüstriyel. Üretiyorlar. Mikrodalgaya dayanıklı kaplarda bu iş yerlerine bunları servis ediyorlar. Bu iş yerlerinde sadece mikrodalga fırınlar var. Güzel böyle vakumlu ambalajlarla geliyor. Siz de esnaf lokantasından aldım. Bak adam yatırım yapmış, ne kadar güzel, hijyenik, belki steril, üzeri vakumlu mis gibi. Halbuki Türkiye'de İstanbul'daki 3 tane yemek fabrikasında toplu endüstriyel üretim. Benim en rahatsız olduğum konu endüstriyel üretim. Her şey için bu geçerli. Ve bunun içine bolca lezzet arttırıcı Çin tuzunun da boca edildiği. Sen tencere yemeği yiyorum sanıyorsun. Belki eve verdiğin sipariş için de aynısı geçerli. Bravo. Çocuğum okuldan geldiğinde tencere yemeği sipariş veriyorum diyorsun. Ve ne biliyor musun? Belki biraz çok yüksek enteresan. para da ödüyorsun. Bilmem ne sultan yemeği. Bak lokantanın İsimler ismi. de öyle. Tabii sen baktığın zaman tam bildiğim klasik. Anam tencere. Değil. Fabrika, aynı fabrika. Aynı fabrika. Sen işte Rıza Efendi diye olmadığı için söylüyorum. Rıza Efendi'nin yemekleri diye bir esnaf lokantasından da yediğini zannediyorsun. Hayır. O da aynı yerden çıkıyor. Tek bir noktadan çıkıyor. Buralarda ne oluyor? Birim maliyetler ucuzlatılmak için işte gıda hileleri, işte monosodyum glikomatlar, bir takım yapay tatlandırıcılar, bol bulyonlar, bol çeşniler, çok ne olduğu bilmeyen kimyasallar, vücudumuzda ne yaptığı da tam olarak bilinmeyen birçok zararlıyı alıyoruz. Geriye dönük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öyle tahmin ediyorum ki uygulayıcısı bugün yoktur. Var mıdır? Talk pudrayı bebeğin poposuna döken hala var mıdır? Var, maalesef var. Ama bir kuşak bununla heba oldu diyebiliriz. Zira bizim çocukluğumuzda, bizden önceki kuşaklarda bebeğin altını sildikten sonra talk pudra dökülürdü. O nelere mal olurdu? Çok. Yani şöyle. Şimdi bir kere talkın ne olduğunu bir anlatalım. Talk bir maden. Toprakta çıkan
yüzey üstü toprağın alındıktan sonra açık madencilik yöntemiyle elde edilen bir nevi kireç gibi, bir nevi kil gibi madenleri olan bir mineral. İyi bir nem tutucu, su tutucu. Dolayısıyla da pişik oluşmasını engellemek için iddia o ki işte biraz çok sevimli bir bebek resmi var ve şeyde, çok güzel, fotoğrafta. frekansı çok iyi olan, bak ne kadar hiç sen gül kokusu haricinde hiç talk pudrası gördün mü? Bütün markalar gül kokusu üretir bak. Çok enteresan. Niye biliyor musun? İnsan frekansına çok yakındır. Adamlar bak nasıl çalıştığını anla. Hepsi gül kokar. Bazıları zenginleştirilmiştir. İşte gülün yanında bir portakal da koymuştur, limonda tam klasik gül gibi durmaz ama o seni hep cezbeder, çeker. Çocuklar için kullanılır ama ne çıktı ortaya? Zamanında aykırı konuşan insanlar, o zaman aykırı denilen insanlar, bunu kullanmayın. Çok alternatif var bunun dediler. Mesela bunun ben yıllar önce 2002'lerde, 2003'lerde alternatif olarak ne olur kullanmayın. Topraktan çıkan madenler çok temiz değil. Bunun yerine iyi bir buğdayın nişastasını bulursanız buğday nişastası da aynı işi yapar. Bütün nişastalar aslında aynı işi yapar. Ve çok bitkiseldir, çok doğaldır, yani kontrol altındadır. İçinde madenlerin tam bittiği yerde, talk madenlerin tam bittiği yerde asbest madenleri başlar. Yani belli bir alanı kazdınız, 100.000 metrekare, 101. metrekareye geldiğiniz an orada asbest. Ama bu birbirine geçirgenlik sağlamıştır ve sınır boylarında bu madenlerin pek çoğunda vardır. Dünyanın en büyük pudra üreticisi bu yüzden battı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bu itirazlara rağmen hiçbirinde asbest testi yapmadı. Ta ki ne zaman? 30 yıl boyunca, 40 yıl boyunca, 50 yıl boyunca bunlar kullanıldı. Hani bebe yağıyla ünlü marka mı? Tabii. Hani bilmem ne bebe yağı. Onu da konuşalım. O da yağ falan değildir. O da petrolden elde edilir. Belki karın zarı, asbestin karın zarı kanseri yaptığı biliniyor, kanıtlanmış etki. Ama bu çocuklar bunları soludular. Orayla ilişkilendiremiyorsunuz ama kız çocuklarındaki yumurtalık kanserlerinin çoğu oraya bağlandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek mahkemeler dahil olmak üzere bu iddiayı, bu çalışmayı kabul etti. Ve dolayısıyla 3 milyar dolar da en son tazminata hükmetti ve bu da yavaş yavaş o firmanın batmasına sebep oldu. Ama ne oldu? Sayısı bilinmiyor. Maalesef bu hep gizli kalacak, bilinmeyecek. Pek çok kadın, pek çok kız çocuğu yumurtalıkları çok erken yaşta, belki anne olmadan önce alınmak zorunda kaldı. Kanserle çok uğraştı. Hem sağlığını kaybetti, hem parasını kaybetti, hem zamanını kaybetti. Çok ızdıraplar çekti insanlar. Onlara hiçbir şey olmadı ama Amerika Birleşik Devletleri devleti şimdi o şirketi kurtarmaya çalışıyor. Çok çalışan olduğu için. Pandemide de yine bir ayaklanmaya çalıştı. Çözüm olarak getirilen uygulamalarla. Orada da patladı. Tabii en çok yan etkiyi gösteren aşı da onların aşısı olduğu için. Evet. Kendileri çekmek zorunda kaldılar. Çekmek durumunda kaldılar. Talk pudrası nedir ki diyeceksiniz. Bugün çıkın, şöyle bir gezin. Talk pudrasının nerelerde satıldığına bir bakın. Türkiye'de de sormak lazım. Sağlık Bakanlığı'na mesela. Talk pudralarında Amerika dünyanın en büyük şirketi batmışken kaç tane talk pudrası markasını toplayıp kaç tanesinin içinde asbest analizi yaptınız diye sormak lazım. Kadınların makyaj için kullandığı pudralar içinde aynı risk var mı? Kullanılıyor tabii. Demin o firmayla ilgili bebek yağlarına geldiğimizde de onu da söyleyelim. Bir neslin cildini de mahveden aynı bebek yağlarıdır. Bundan 15 sene öncesine kadar bir formül değişikliğine gittiler. Aslında likit parafin kullandılar. Bebe yağı dedikleri şey likit parafindi. Yıllarca. Nasıl? Petrolden elde edilen arabanın motor yağından biraz daha şeffaf, biraz daha az kokulu, biraz daha ince rafinasyonla elde edilen bir yağ. Bebeklerin o mis gibi o pamuk ciltlerine bunu sürdürttürdüler. Yan etkiler ve bir takım zararlar ortaya çıktıktan sonra hemen, tabii çok büyük sektörler bunlar, hemen white oil diye isim değiştirdiler, biliyor musunuz? Yani literatüre hemen ink name sözlüğü var. Kozmetiklerdeki bileşenler sözcüğü. Orada
white oil, daha bak beyaz yağ diye yumuşatılmış. Birkaç yılda, 5-10 yılda öyle gittiler. Şimdi ama bir 10-15 yıldır değiştirdiler formülü ama bizim ülkemizin canım topraklarında yetişen zeytinyağımız var iken petrolden elde edilen, bizim ülkemizde hiç çıkmayan ve pek çok yan etkisi olan rafine bir ürün o tenlere, o 3 aylık, 5 aylık, 3 günlük, 5 günlük bebeklere bile uygulandı. Yetişkinleri de aynı kapana kıstırdılar. PR'ı şöyle yapılmıştı. Banyoda vücudunuza sürün, üzerine bir soğuk su tutun, doğal nem. Çıktığınızda vücudunuz nemli olacak. Şimdi Biliyorsun o reklamı. Tabii. İyi hatırlıyorum. Nem sürekli vücuttan kaçmaya çalışır diye de bir sloganları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu çok doğru. Bak burada bilimi kullanıyor. Bak, nasıl akıllı uyanık olduklarını sana söyleyeyim. Diyor ki su hakikaten cildimizden her yönüyle kaçmaya çalışıyor. Bunun üzerine bir bariyer oluşturalım. Kaçmasın. Orada hapsolsun. Tamam. Hindistan cevizi yağı var. Hadi onunla yapalım. Susam yağı var. İnsan sebumuna en yakın olan yağ var. Jojoba yağı. Avokado yağı var. Bunları yiyoruz zaten. Hadi onu sürelim. Onunla hapsedelim. Yok. Niye? O zaman kontrol altına alamazsın ve sana milyonlarca ton getiremezler. Ve doğal ürünlerde şöyle bir şey var hemen. Bu sene yağmur kurak geçti. Kullandığın hangi yağ olursa olsun, meyve yağı olursa olsun orada kompozisyonda bir değişiklik olur. Ve sen her formülasyonda farklı mühendislik çalışmasılar. Bunlar öyle şeye alışık değiller, istemezler. Çok adam çalıştıracaklar. Emeğe para ödeyecekler o zaman. Ne yapacaklar? Bunlara standart olacak. Rafinasyondan çıkacak. Hep aynı standartlarda, aynı pH'de, aynı viskozitede. İçine güzel insan çekecek kokusunu koyacak, şişeleyecek ve satacak. Sattıktan sonra da zehirleyecek. Peki vazelin de bu konuştuğumuz tehlike çanlarının içinde mi? Tabii. Başımıza iş açmayalım. Marka değil Hayır, mi? vazelin genel bir isimdir. Etken maddenin adı. Etken madde de değildir. Vazelin. Nedir Yine, vazelin? o da katı parafin. Yarı katı parafin vazelin. Vazelin genel bir isimdir. Vazelin diye bir marka var ama bizim kastettiğimizi buradan söyleyelim. Markayı biz söylemiyoruz ama vazelin denilen şey şimdi dedim ya motor yağından bir tık daha incedir diye. O da gres yağına çok benzer. Kas katıdır, tereyağı gibi. Evet. Ama niye tereyağı var? Tereyağı kullan. Niye illa petrolden elde edilen şey kullanmak istiyorsun? Ne tehlikesi var? Petrokimya rafine edilmiş. Bak gıdanın da rafinasyonunu istemiyoruz. Zeytinyağında demiyor muyuz biz vinterize yağ neydi o yağ zeytinyağındaki? Riviera. Böyle bir yağ yok diye. Onun atıklarından elde edilen, rafinasyonla elde edilen, dünya kadar işlemden geçmiş bir yağ. Niye kalkayım petrolü kullanayım? Geçen yayında sen bir test yaptın, olay yarattı. Bir peçeteye kemik suyunu döktün. Bunun geçirgenliğine bakın dedim. Onun nasıl sertleştiğini, adeta işte bir bağırsak formunu aldığını, aynı işleminde karşılığının kemik suyu içtiğinizde bağırsakta oluşup geçirgenliği nasıl bitireceğini anlattık. YouTube kanalında o var. Tekrar aynını sormayacağım sana ama hemoroid. Ama bu hemoroid de tek tip bir şey değil ki. Bana o kadar çok soruyorlar ki. Çok izninizle söylüyorum ama hastalık bu ya. Tabii. Kanayanı var. Oturtmayanı var. Çok. Zonklayanı var. Kaşınanı var. Kaşınanı var. Soğukta çok rahatsız edeni var. Varolu var. Aslında hiç utanmamaları lazım. Şimdi şöyle kısaca bahsedelim ondan. Kalın bağırsakta çıkan varis. Varisten ne kadar utanıyorsan bundan da o kadar utanacaksın. Bacağındaki varisten ne kadar utanıyorsan. Hiçbir farkı yok. Oradaki damarların elastikiyetini kaybetmesi ve orada bir takım baloncuklar çıkması ve geçirgenliğinin artması, dışarıya sızdırması. Bu yüzden de baloncukların oluşması. Bir kere bunun temeli bu çok önemli bir konu. Bence kabızlık en büyük bu işin sıkıntısı kabızlık. Kadınlarda doğum yapan kadınların pek çoğunda çıkıyor ama biz genellikle diyet lifi konusunda çok fakir beslenen bir milletiz. Bunun sebeplerinden bir tanesi kabızlık. Kabızlıkta sonuç eşittir hemoroid. İstiyorsan bence kabızlık konuşalım, peşine hemoroid olur. Bir kere onu bir çözmemiz lazım. Yani bir kişi hemoroidim diyorsa öncesinde mutlaka bir süre kabızlık sorunu yaşamıştır. Bravo. Öyle mi? %90 ihtimal.
%95 Çünkü ihtimal. kabızlığın devamı oraya gelir. Aynen öyle. Burada zorlama belli ki oradaki damarları da çatlatıyordur. Yük bindiriyor. Yük bindiriyor. Bindirdiği an baloncuklar oluşmaya başlıyor. Bu rahatsız etmeye başlıyor. Dışarıda olursa kanama yapmaya başlıyor. İçeride ve küçük olursa çok kanama yapmıyor. Bunun birkaç tane yolu var. Ama burada birinci adım, yapacağımız birinci işlem, bir kere kabızlığı gidereceğiz ve biz bir ay kabız olmadığımızdan emin olacağız. Artık evet bunun yerine oturtturduk diyeceğiz. Bununla ilgili pek çok şey var. Bir, yeteri kadar prebiyotik ve probiyotik ağırlıklı beslenmiyoruz. İki, yeteri kadar diyet lifi almıyoruz. Kabızlığı neyle çözeceğiz? Kabızlığı pek çok şeyle çözebilirsiniz. Yıllardır da biz bu işi çok basit şeylerle yapıyoruz. Bir tanesi, en sevdiğim şeylerden bir tanesi, çok nadir bulunuyor, artık çok söylemek istemiyorum ama üryane eriği diye bir erik var. Kastamonu'da yetişen inanılmaz bir erik. İnanılmaz bir erik. Eğer bulabiliyorsanız, yakın civar Kastamonu, Çankırı, o bölgeye yakınsanız oralardan bulmaya çalışın. İstanbul'a neredeyse artık gelmiyor. Bak mesela günde bir tane kuru incir yemek diyet lifi alım bakımından iyi bir akıllıca bir iş. Kilonla alakalı. Kilo derdin yoksa 2 tane de yiyebilirsin. İyi bir incir bulmak kaydıyla. Ama bunun gibi mesela neler var? Yıllarca biz anlattık. Türkiye'de ben ilk anlatmıştım. Ortalık ayağa kalkmıştı. Chia tohumu diye bir tohum gelmişti. İnanılmaz derecede keyiflidir. Güzel bağırsak çalıştırır, kullanılabilir. Bunun yanında keten tohumu kullanılabilir ama östrojenik etkisi sebebiyle östrojen duyarlılığı, kanser riski olan insanların kullanmaması lazım ve ben çok erkeklerin kullanması taraftarı değilim. Özellikle belli yaştan sonra ve çocuklarda. Çünkü biyoöstrojen hormonu içeriyor keten tohumu ama kadınlarda hiçbir sorun yok. Hormonal zararı mı olur? Olma ihtimali var. Hormon dengesini bozma gibi olabilir. Öteki tarafta da ne kullanılabilir başka? Sana bunu Türkiye'de ilk defa anlatacağım. Türkiye'de hiç anlatıldığını hiç ben denk gelmedim. Hiçbir televizyonda da. Akasya gamı. Çok enteresan. Dünyada 4-5 yıldır aslında çok yoğun olarak lansmanı yapılıyor ve hekimler tarafından, özellikle bütünsel yaklaşanlar, bütünsel tıpçılar tarafından çok yoğun olarak 3-4 yıldır tavsiye ediliyor. Ne diye baktığın zaman aslında genellikle Senegal'de yetişen bir akasya ağacı var. O akasya ağacının bildiğimiz sakızlar. Hani erik ağacında vesaire vardır ya, sakız akar. O sakızları kurutuyorlar. Kuruttuktan sonra öğütüyorlar. Öğüttükten sonra vücuda girdiğinde inanılmaz etkileri var. Sadece müsilaj etkisi değil, onu söyleyelim. Bu ne yapıyor? Bir kere müsilaj oluyor. O kayganlığı sağlıyor bağırsak içerisinde. Yani gıdaların gereksiz yere takılmasının önüne geçiyor. Ama dünyadaki bilinen en güçlü prebiyotiklerden bir tanesi. Akasya gamı. Akasya gamı. Nasıl işe yarıyor? Nasıl prebiyotik etki? Yapısı, diyet lifleri ve prebiyotik üzerine kurulu. Başka hiçbir şey yok içeride. Bomboş, kalorisi neredeyse yok denecek kadar az. Suya karıştırıyorsun, içiyorsun. Başka hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor. İlk içtiğin günden itibaren etki etmeye başlıyor. Ben bunu ilk kez duyuyorum. Evet. Bu Akasya yok. gamı. Akasya gamı. Muhtemelen bu yeni yazacağım kitapta olacak. Güzel Ulaşımı yazacağım. zor bir bitki Hayır, mi? hayır. Pahalı bir bitki Değil. mi? Mesela şu an yerine koyduğumuz alternatif olarak, ondan önce aktarlarda yoğun olarak satılan karnıyarık otu tohumu kabuğu tozu var. Biraz ismi uzun ama Psyllium husk diye geçer. O da çok iyi iş görür. O da çok iyi bir üründür, söyleyeyim hemen. Aktarlarda var. Var. Onu da Türkiye'de ilk anlatanlardan. İlk anlatan benim, öyle diyeyim. Ama bu ondan %50 daha aşağı yukarı daha uygun. Belki %60 daha uygun. Onun için beni de çok cezbediyor. Sadece ama bak... Sende var mı bu akasya gamı? Benim mağazamda 30 yıldır var. Akasya gamı. 30 yıldır ben bunu satıyorum. Aslında bu ne biliyor musun? Bu aslında gıdalarda kıvam verici olarak kullanılan bir şey. Aslında bu bir insanın direkt içmesi için bugüne kadar üretilmiş bir şey değil aslında. Yani bir gıda hazırlıyorsun, bir çorba hazırlıyorsun. Afrika mutfağında var, Hint mutfağında çok var. Çorbanın kıvamını beğenmiyorsun. İçine bir çay kaşığı, 2 çay kaşığı atıyorsun. O kıvam veriyor. Ama bunun sağlık üzerine son dönemlerde, son 5 yılda inanılmaz çalışmalar var. Ya ne yapıyor biliyor musun? İşte bak, prebiyotik etkiyi saydık. Bağırsakta kayganlaştırıcı etkiyi saydık. Müsilaj etki. Böbreklerdeki hasarı onardı ortaya çıkıyor. Evet, ve bunu var ya şeyle tespit ediyorlar. Renkli görüntülemeyle tespit ediyorlar. Hücre boyama tekniğiyle görüyorlar. Karaciğer üzerinde
dokuların onarıldığını tespit ediyorlar. Çok enteresan değil mi? Böbrekteki biriken yıllarca zehirli tuzları vücuttan, toksinleri vücuttan uzaklaştırdığını tespit Sadece ediyorlar. bağırsak florasını düzenlemiyor yani. Değil. Yandaki böbreği, kenardaki akciğeri, karaciğeri pardon. Vücuttaki lipidlerin kontrolünü sağlıyor, iyi idaresini sağlıyor. Romatoid artritte, iltihaplı eklem romatizmasında enflamasyonu aşağıya çekmeye başlıyor. İyileştirmiyor ama yaşam kalitesini üst düzeye çekiyor. Ve çok dışarıdan aldığımız ve vücudumuzda reaksiyona sebep olan pek çok gıdanın verdiği yangının önüne geçmek adına, kötü beslenme, şeker de bunlardan bir tanesi, inanılmaz işler yapıyor. Çok benim dikkatimi çekti yurt dışında. Akasya gamı. Burada ben bunu yazdım. ileride birileri çıkar der ki o hangi ağaçlardan alındı dediler bak bu ülkede, biliyor musun? Neyi yasaklattırdılar biliyor musun? Konudan konuya geçiyoruz ama bu ülkede Brezilya cevizini ben anlattım. Brezilya'da, Güney Amerika'da yetişen çok özel bir ceviz var. 2 tanesini yediğin zaman günlük iyot ihtiyacını karşılıyorsun. Ve Türkiye'de her 3 kişiden biri tiroid hastası. Hangi tiroid hastalığı olursa olsun selenyum baş takviyedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yaptıkları kara propaganda sayesinde ne iddia ettiler? Dediler ki Brezilya cevizi ağaçları çok yüksek. Yüksek olduğu için manyetik olarak güneş ışınlarından çok fazla kirli. Güneş ışınlarından çok fazla. Evet. Radyasyon içeriyor. Bir ağacın boyu ne olabilirse. Dolayısıyla da gerçekten neden bu muydu? evet. Dedikodu. Bakın söylüyorum. Bir yerlerin ayağına bastığınız zaman çıldırıyorlar. Bak otur son yaptığımız videodaki yorumların altına bak. Hemen okuyarak yorum bir adamın hangi mesleği yaptığını anlıyorsun. Ya arkadaş 1 milyon tane ürün satıyorsunuz ya. 2 tanesini de halk adına doğruyu söyleyin. Kolay ulaşabilir olsun. Bak söylüyorum. Pisilyum var diyorum. Pisilyum 1 birim diyorum. Ya yarım birime bak diyorum bu var. Bırak alsın. Ekonomik şartları herkes ortada belli. Kimse parayı havada bulmuyor. Bu kadar paraya endekslemeyin. Bu işi yapmayın ya. Gidin başka işler yapın. Nakliyecilik yapın. Yani nalburluk yapın. Alt tabaka gördüğüm için işlerle ilgili demiyorum ama abi insan sağlığı oluyor. Birinci hedefiniz, kitleniz olmasın. Para olmasın. Üniversitelere ben çocuklara gittiğimde çok bazen patavatsız davranıyorum. Seminerlere gidiyorduk. Konferanslara gidiyorduk. Çocuklar bana soruyorlar, daha gençler, 1. sınıftalar, 2. sınıftalar. Hocam bu işte iyi para kazanılır mı? Deliriyordum. Diyordum ki işini mükemmel yap. Mükemmel kazan. İyi yap, iyi kazan. Kötü yapıyorsan zaten bir yerde silinip gideceksin. Niye birinci hemen her şey paraya havale edilir oldu? Biz neyi kaybettik bu kadar ya? Neyi kaybettik ya? Mahvettiler. Mahvetmeye de devam ediyorlar. Brezilya cevizi özellikle tiroid hastalarının selenyumdan 2 tane, bak 2 teki. Sadece 2 tane ceviz yiyerek günlük selenyum ihtiyacının %20 fazlasını alırız. Brezilya cevizi evet. ama. 2 tane. Bakanlık bunu yasakladı. Niye? Vay efendim radyasyon içeriyormuş. Niye? Ağaçlar çok yüksekmiş. Bir meslek grubunun gidip şikayetler üzerine bakanlıktaki aymaz insanlar söylüyorum. Gittiler bunu yasakladılar. Ya bu ülkede Anayasa Mahkemesi karar verdiği an bir konuda, çok ciddi bir konuda ya da yüksek mahkeme yargıtay gerekçeli karar açıklıyor ya. Diyor ki bundan mütevellit bunu yaptım diyor. Bu kararı verdim diyor. Orada 2 tane memur oturtturmuşlar. Ben yaptım oldu. Niye? Bana böyle dediler. Ya kardeşim dersin ki o zaman bu ürün Türkiye'ye girdiği an radyoaktivite tespiti istiyorum. Radyasyon içeriyor mu içeriyor mu? Sen kendin kalktın bakanlık olarak. Hadi gelelim oraya. Bakanlık olarak dünyanın en sembolik, en sevimli işaretini, radura işaretini koydun. Gama ışınlarıyla raf ömrü uzatılan ürünlerin üzerinde radura işareti var. Niye koydurtturdun onu? Nasıl? Daha 2 sene öncesine kadar. Bak, gama ışınlarıyla raf ömrünü mü uzatıyorlar? Tabii. Hangi gıdaların? Ne istiyorsun? Mesela somon balığı. Mesela kuru yemişlerin neredeyse tamamı. Baharatların %70'i. Evet radyasyon uygulanıyor. Yanlış duymadın. Maksimum 3 yıl öncesine kadar. Tarım Bakanlığı bu testi, yani bu ürüne ne kadar radyasyon verildiğinin testini yapamıyordu. Altyapısı yoktu laboratuvarlarda. Yeni kurdular.
Maksimum en geç 3 yıl oldu. Kim ne yapıyordu belli değil. 2, üzerinde bir radura işareti var. Ekrana koyalım. Ekrana koyalım. Görsünler. Çok sevimli. İnanılmaz. Bir tane güneş. Avuçlarını açan 2 tane yaprak içerisinde yemyeşil bir logo, yeşil beyaz. Radura işareti. Evet. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünyanın her yerinde radyasyon sarı ve siyahla, radyasyon riski değil mi? Sarı siyah işaretlerle dikkat çekmek adına yapılır. Öteki tarafta baktığı zaman herhalde doğal ürün logolarından bir tanesi diye vatandaş geçiriyor. Mesela kuş üzümü diye. Mesela dolmalık fıstık. Doğası gereği bu ürünlerin üzerinde belli bir süre geçtiği an sen ne yaparsan, mesela fazla ısı ortaya meydana çıkarsa bir takım canlanmalar, böceklenmeler, kurtlanmalar olur. Ama sen buna gama ışınını verirsen, radyasyona tabi tutarsan hiçbir şey canlanmaz. Aslında bir canlı gıda olmaz o. Bozulur. Gıda da canlılığını yitirir sen o ışını verince. Gama ışını bu MR cihazlarında olan ışın mı? Gibi kullanılan bir ışın. İlk dönemde Almanya'da savaş döneminde, yanlış bilmiyorsam, savaş döneminde gıdaların, askeri erzakların ömrünü uzatmak adına uygulanan bir sistem ama sonrasında pek çok yerde vazgeçilen bir sistem. Yani faturası ağır mı? Bizim burada Bilinmiyor. Bak söylüyorum, diyorum ki 3 yıl öncesine kadar Tarım Bakanlığı radyasyon seviyesini ölçemiyordu bile. Ya kalksınlar, basın müşavirliği var. Açıklama yapsınlar. 3 yıl öncesine kadar ölçemiyorlar. Laboratuvarlarında yoktu cihaz. Ya ben hamile kadını röntgen cihazına çok acil olsa bile, müdahale olsa bile sokmuyoruz değil mi? Düşük riskli evet, var diye. evet. Hatta odasına bile girmesini istemiyoruz. Tabii. Bırak Kata girmesin diyorlar. Sistematik olarak pirinç yediriyorum ona. Ya da sistematik olarak ona ben kuru yemiş yediriyorum. Ey Tarım ve Orman Bakanlığı, yasaklarken Brezilya cevizini radyoaktif serpinti olma ihtimaline karşı 2 tane dedikoduyla, elinde hiçbir bilimsel çalışma olmadan yasaklarken neredeydiniz? Aklınız? Hala yasak mı Brezilya cevizi? Evet, yasak. Şu an Türkiye'de yeni yasaklandı. Elde olan stoklardaki ürünler satılıyor. Ama yani bakın, yani aşvaganda yasak Türkiye'de. İnanılmaz bir tıbbi bitki. Keşke anlatabilsek. En son Bennu Gerede ile konuştuk onu. İnanılmaz bir bitki. Bak, inanılmaz bir bitki. Bu hani Ve Türk toplumunun en çok şu an ihtiyacı olan bitkiler. Anlatmayacağım. Bulamayacakları için özelliğini anlatmayacağım. Ama yasak. Niye? Risk dairesi yasak. Ya kardeşim, Amerika Birleşik Devletleri'nde serbest. Bütün Avrupa Birliği'nde serbest. Aşvaganda kafayı uyuşturuyor ve başka boyutlara taşıyor diye biliyoruz en anlaşılır haliyle. Asla. Bu o değil mi? Değil. Şöyle, aşvaganda Çin cinsengi aslında belleği açıyor, bilinci açıyor. Sen Güney Amerika'daki uygulamaları bahsediyorsun. İlk önce aşvaganda ile açıp sonra başka bitkiler onlar devreye sokuyorlar. Onlar başka şeyler. Ha. Bununla bir alakası yok. Ama aşvaganda mesela ne olduğunu yine söylemeyeceğim. Araştırsınlar ama bulamayacaklar Türkiye'de. Niye? Neye iyi geldiğini söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Yasak çünkü. Ha. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını ölüme itiyor. Serbest satılıyor. Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde serbest ama bizim Türkiye'de yasak. Ya niye kardeşim? İnsan sağlığı için iyi bir şey olmuş. Niye yasak? Ben yaptım, oldu. Neyi engelleyecek aşvaganda? Aşvaganda ithalatı serbest bırakılırsa, Çin'den gelirse neyin satışını düşürecek? Onu bir anlatın bana. Mesela Brezilya cevizi selenyum haplarını yerden yere vurmuştu. Satılmıyordu hiç. Şunu söyle. Anladın? Bir saattir bunu söyletmeye çalışıyorum. İşte Brezilya... Bu hani selenyum takviyelerini satışını rafta bıraktı. Bıraktı. Çakıldı. Çünkü niye? İçinde sadece o yok ki. İçinde sadece selenyum yok ki. Fosfor var, magnezyum var, sağlıklı yağ asitleri var, omega 3 bombası. Bir sürü sağlık faydası var. Vatandaş bir taşla 2 tane kuş vuruyor. 5 tane kuş vuruyor. Niye bunun önüne geçiyorsun? Kimi rahatsız etti? Aşvaganda kimi rahatsız ediyor? Pek çok şey var. Biz tahmin edelim. Pek çok tıbbi bitki var aynı şey. Aşvaganda gelirse ne rafta kalacak? Vallahi erkekler çok rahat edecekler. En büyük sektör reçetesiz ilaç sektöründe satılan ürünlerin yerine ciddi anlamda geçer. Bir de uykuyla ilgili problemlerde uyku ilaçları yerinde inanılmaz işler yapar. Öyle uyuşturucu bir Asla. etkeni yok. Asla.
Asla. Üzerindeki... Gece saati bile alabiliyorsun. Hmm. Gece saati bile alabiliyorsun. Ama yasak ülkemizde. Ülkemize giriş yasak. Şu an Ülkemizde eğer yasak. birileri size el altından satarsa emin olun ki bu ülkeye kaçak yollarla girmiştir. Asla almayın, asla kullanmayın diye bunu belirtelim. Ne zaman bakanlığın kafası dank eder, döner. Ben Avrupa Birliği'nin yasalarına tabiyim diye imza atmışsınız. Ama kendi kafanıza göre kraldan çok kralcı oluyorsunuz. Dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği tamamında satılan ürünü sen niçin, kimin için yasaklıyorsun? Bunun hesabı sorulmalı diye düşünüyorum. Ben inşallah Bakan Bey'in risk dairesini, bize hadi vermiyorlar gerekçeli kararlarını. Bu yasakladıkları şeylerde arkadaşlar bunları niye yasakladınız? Hani nerede çalışmaları bunların? Bize verin diye bir gün soracağını temenni ediyorum. İnşallah sorar. İyot dedin arada, onu da atlamadan, unutmadan sorayım. Ben şeye inanmıyorum. Bir şey her şeyin çözümü olamaz. Olmaz. Yalan. Sen anladın ne demek Tabii. istediğimi. Olmaz. Hani Olmamalı. başım ağrıyor iyot. Yok. Kulağım ağrıdı iyot. Ben bunu aklım almıyor. Ama iyotun önemini de yok sayamam, o da akla ters. Çok önemli. İnanılmaz ucuz, çok kolay metot. Herkesin uyabileceği, ev reçeteleriyle yapabilecek ama dünya onun üzerinde kurulu değil. İyotun alanı nedir? Bak Onu ben sana sorayım bir şey söyleyeyim mi? Bana çok soruyorlar biliyor musun? Diyorlar ki sosyal medyada elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ayhan hocam bel fıtığını nasıl iyileştireceğiz? Diyorum ki bitkilerle bel fıtığını iyileştiremez. Şaşırıyorlar. Diyorum ki ya mekanik bir rahatsızlık. Bitki orada ne yapabilecek? Bana bunu bir anlat. Oradan pörtleyen dışarı çıkan dokuyu içeri sokamaz ki bitki. İyot her gün alınası bir şey midir? Alınmalı mıdır? Şunu söylüyorum, ben başından beri de aynı şeydeydim. Mesela diyorlar ki iyotlu tuz alalım mı? İyotlu tuz alalım mı? Eğer sizin beslenme listenizde yeterli kadar iyot içeren gıda var ise dışarıdan hiçbir şey almayın. Tıbbi bitki de almayın ya, ben söylüyorum. Yani öksürmüyorsan ayva yaprağını kaynatıp içme kardeşim. İçme ki yarın öbür gün ihtiyacın olduğunda al ki sana etki etsin. Senin tiroidlerin çalışmıyor ve tiroidlerini uyarmak için alınıyorsa zaten onunla ilgili hekimin sana reçete edecek. Ona kimse karışamaz. Ama durduk yere herkesin sistematik olarak iyot alması bence çok mantıklı değil. Bak Covid döneminde kullandık. Sağ olsun Canan Hoca şişelerle yaptırmış. Glugol. Evet. %5'lik gönderdi. Çalışan elemanlarımıza da biz gargar olarak verdik. Evet. İnkar edilebilir mi? Değil. Kesinlikle hepimiz yaptık. Kendim çocuğum öksürürken sırtına kafes de yapıyorum. Ateşini düşürmek için spreyle %2 çözüp vücuduna da sıkıyorum. İyot inanılmaz ucuz. Tam bir artık ev reçetesi. Halk tababetine girmiş bir şey. Ama her şey değil. Olamaz. Olmamalı bence. Yani eğer bunu iddia ediyorsan bence bir yerde ya çok büyütüyorsun. Ve bu haksızlık ne biliyor musun? Bak. Aslında ona iyota orada kötülük ediyorsun biliyor musun? İnandırıcılığı kaybediyorsun. Şimdi tıbbi bitkilerde ben kitap yazarken en büyük şeylerimden biri benim, ilkelerimden bir tanesi 6-7 taneden fazla özellik yazmam. Bak bazı bitkiler var ki sana yemin ediyorum. Bak mesela zerdeçal var ya 120, 130, 150 sayfalık kitap yazılır biliyor musun? Ama ne der biliyor musun okuyan adam? Bakar ya hadi git bir kardeşim ölümden başka her şey derde deva der. Sen ne o dozajları orada yakalayabilirsin, o reçetede onu verebilirsin. Ne onu inandırabilirsin. Zaten inanmazsa iyileşmeyecektir. Tabii en başta. İnanmazsa iyileşmeyecektir. Dolayısıyla neye bakarım? Nimete haksızlık yapacaksın. Evet. Çabuk etki gösteren, kalıcı etki gösteren, kolay kullanım olan 5 tane alt alta sıralarım olur biter geçer gider. Ben çok muhakkak her evde olması gerekir. İyotun. Her buzdolabında bulunması gerekir. Ama ve lakin her derde devamı yok.